Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere ikili hız göstergeli grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafik sayesinde iki farklı parametreyi aynı anda görebilir ve bu grafiği yapacağınız sunum ve çalışmalarda kullanabilirsiniz. Ben bu ikili grafik örneğiyle üretim ve fire değerlerini görebileceğiniz bir çalışma hazırladım. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Burada %29 mavi ile gösterilen grafik üretim değerini, sarı ile gösterilen ise fire değerini gösteriyor. Ve burada görebileceğiniz gibi 100 değerine yaklaştığı zaman yeşil, belli bir değerin altında ise kırmızı oluyor renk. Örnek %18 kırmızı, %82 yeşil şeklinde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için her zamanki gibi şunları alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle grafiğimizi oluşturmaya yarayacak değerleri girelim ve hesaplamaları yapalım. Bunun için şuraya geliyorum ve 1 diyorum. Şurayı yüzde olarak seçiyorum. Yine 1 diyorum. Ctrl D ile bunun altına bir tane daha ekliyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. 200 yüzde diyorum. Eksi. Topla formülünü kullanacağım burada. Şurasını topluyorum. Parantezi kapatıp Enter. Burasının neden %200 aldım az sonra grafiği yaptığımda açıklayacağım. Şimdi boş bir yere tıklıyorum ve buradan ekleden boş halka grafiğini seçeceğim. Şunu bu şekilde boş gelsin. Veri seç diyorum. Ekle diyorum. Burasını boş bırakacağım ve şuraya noktalı virgül 1 diyeceğim. 2 tane 1 olsun ki halkayı bu şekilde ikiye böleceğim. Şuraya geliyorum. Grafik başlığını ve göstergeyi kaldırıyorum. Bu seçiliyken biçimden dolgu olmasın. Ana hat olmasın. Şuraya geliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Buna geliyorum. Bunun ana hattı şu yarım olanı seçiyorum. Ve bunun ana hattı olmasın. Şunun da aynı şekilde. Ve dolgusu olmasın. Yine bunu seçiyorum. Ve noktasını biçimlendir diyorum. Buradan şu dolguya geliyorum. Ve gradyan dolgu diye bunu seçiyorum. Şunları kaldırıyorum. Sadece bir tane bırakıyorum. Bunu da buradan tam ortasına yani 150 olacak şekilde ayarlıyorum. Şunu seçiyorum. Renk olarak kırmızı diyorum. Bunu sarı. Şunu yeşil. Şuraya geliyorum. Doğrusal kalıyor. Bunu da yön olarak şu şekilde seçiyorum. Tabi burası sarı olmamış. Şunu sarı yapalım. Şu şekilde. Tekrar şunu seçiyorum. Bu sefer de bu yeşil gitti. Tekrar yeşili seçelim. Sanırım yanlış yeri seçtim. Şu olacak. Evet, kırmızı, sarı, yeşil şeklinde. Tekrar sağ klik, veri seç diyorum. Buradan ekle. Seri adı olarak şunu seçiyorum. Şurayı silip şu değerleri alıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Bunu yani sonradan eklediğimiz grafiği tekrar seçiyorum. Seri grafik türünü değiştir. Buradan şu üretim olan sonradan eklediğimi şuradan şunu seçiyorum. Pasta grafik. Tamam diyorum. Şunu seçiliyken biçimden anahtarı olmasın. Buradan çift tıklıyorum ve şu gri olan alanı dolgu yok diyorum. Şu mavi olanı çift tıklıyorum. Yine dolgu yok diyorum. Şunu seçebilmek için şuradaki %1 değerini yani bu göstergemizin değeri bu. Bunu 10 yapıyorum. Şunu çift tıklıyorum ve şuradan biçimden şuradan şunu seçiyorum. Ama tabi olmadı. Tekrar şunu çift tıklayayım. Sadece şu alanı ve şu şekilde olsun. Buradan şunu siyah olarak seçiyorum. Tekrar %1 yapıyorum. Tekrar buraya geliyorum ve şuradan veri etiketlerini ekletiyorum. Tabi sadece şunu ekleyeceğiz. Bu olmadı. O yüzden şunu sadece 110 yapalım şimdilik. Ve şunu çift tıklayıp sadece bunun veri etiketlerini ekleyelim. Bunu da seçip
kalın yapalım ve beyaz yapalım. Şunu tekrar %1 yapalım. Bu şu anda veri etiketi şuraya geldi. Biraz sonra bunu renkli bir şekilde göreceğiz. Bir kademe daha yükseltelim bunu. 10 olsun. Ancak değer olarak da şurada şunu göstersin istiyorum. Şu. Shift eşittir diyoruz ve şu 130'u göstersin. Gösteriyorum, bir bakalım. Şunu bir siyah yapalım şimdilik. Evet. Tekrar beyaza çevireyim. Tekrar grafiği seçiyorum ve bunu kopyalayıp şuraya Ctrl V deyip yapıştırıyorum aynısını. Ancak bunun değerini değiştireceğiz. Yani veri seç diyorum. Üretim değerlerini file değerleriyle değiştireceğiz. Bunun için üretimi tıklıyorum ve düzenleye geliyorum. Buradan başlık olarak bunu seçiyorum. Şunu da siliyorum ve değerler olarak şunları alıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Şimdi şu gri alanı tekrardan şöyle yapacağız. Dolgusunu kaldıracağız biçimden. Dolgusu olmayacak. Şu mavi alanın da aynı şekilde. Dolgusu yok. Şu değeri 10 yapalım. Tekrardan. Ve şunu seçip çift tıklayıp dolgudan, hatta şuradan yapacağız. Şunu yapmıştık. Tekrar %1 yapacağım ama yapmadan önce şu değeri ekleyelim. Veri etiketlerini ekleyelim. Şunu şuradan seçip şu 170 değerini alacağız. Şunu %1 yapacağım. Şunları şöyle bir şu tarafa çektireyim biraz. Bu grafik seçiliyken biçime geliyorum ve şuradan şekil efektlerinden şunu seçiyorum. Aynı şekilde bunda da. Grafiğimizin yönünü değiştirmek için, yani şu şekilde almak için bu seçiliyken sağ klik, veri noktalarını biçimlendir diyorum ve buradan ilk dilimin açısını 180 derece olarak değiştiriyorum. Aynı şekilde bunu da, şu pastayı da 180 olarak değiştiriyorum. Ve şu anda istediğim şekile geldi. Tabii şu grafiğimizi biraz büyütelim. Eşit olması için şuradan yapayım. Şunu 10 yapalım. Şunu da hatta 10'a 10 olsun. Şu grafiğimizi bunun içinde kendi içinde büyütelim. Aynı şekilde bu da 10'a 10 olsun. Şunu şöyle, bunun da iç grafiğini aynı şekilde büyütelim. Aynı ayarda. Ve karşısına, bunun karşısına getirelim. Denk getirelim. Şöyle ortalayalım hatta. Şu şekilde olacak şekilde. Evet. Grafiğimizin yönünü değiştirdik ancak renklerin de yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Yani burası yeşille başlaması gerekiyor. Onun için burayı seçiyorum. Şunu seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Buradan dolguya geliyorum. Tabii bu gradyan dolguyu seçecek şekilde çift tıklamam lazım şu alanı. Burayı 270 yazıyorum. Ve rengin tam tersi geldiğini göreceksiniz. Şunu seçiyorum, pasta grafiği. Ve buradan ikinci eksen olarak şunun öne gelmesini sağlıyorum. Aynı şekilde bunun da ikinci eksen olarak şuraya üste çıkmasını sağlıyorum. Bu gelmedi. Tekrar seçelim. Evet, şimdi oldu. Şimdi yapmamız gereken ekleden, şurada şekillerden şunu seçmek olacak ve şuraya tıklıyorum. Şunun büyüklüğünde bir tane ayarlamaya çalışıyorum. Tabi bunu görebilmek için şuradan şekli biçimlendir diyorum ve saydamlığını şunun %70'lere kadar çıkarıyorum ki şunu şöyle görebileyim.
Şuradan sarı noktadan tutuyorum ve şuraya kadar çektiriyorum bunu. Oklarla da yukarı aşağı yapıyorum. Evet, sanırım tam ayar bu şekilde. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Ctrl C ile şuraya Ctrl V diyorum ve buradan biçimden bunu döndürüyorum. Tam ters açıda. Şu şekilde. Bunun karşısına buna denk getirecek şekilde gelmesini sağlıyorum. Herhalde bu tam denk geliyor. Şimdi renklerini ayarlayalım bunların. Şunun rengini mavi yapalım. Koyu mavi olsun. Ve transparanlarını sıfırlayalım bunun. Şu şekilde. Bunu da arkaya gönderelim. Şunu tıklayalım. Bunun da dolgusu turuncu olsun. Bunun da transparanlığını sıfırlayıp bunu da arkaya gönderelim. Bu şekilde. Ve efekt verelim bunlara. Şu efekti. Şuna da aynı şekilde. Grafiğimizi ve şeklimizi seçiyoruz. Bunları grupluyoruz. Aynı şekilde bunu da. Artık bunlar ayrılmayacaklar. Şimdi ikinci şeklimizi ekledim buradan. Yine ekleden şekillerden yine aynı şekli seçiyorum. Tıklıyorum burada. Bunu renk olarak siyah yapacağım. Efekt olarak da yine aynısını seçebilirim. Şu sarıdan şunu ayarlıyorum. Şuraya geliyorum. Bunun yerini ayarlayacağım şimdi. Bundan bir tane daha kontrole basılıyken sağ tarafa çektiriyorum ve yönünü tam tersi çevirip şuraya alıyorum. Şunu ve şunu tekrar seçip gruplandırıyorum. Aynı şekilde bunu da. Şimdi bunları karşılıklı hizalayalım. Şöyle ortaya gelecek şekilde bunları yan yana getirelim. Evet, bu şekilde iyidir. Ctrl A diyorum. Hepsini seçiyorum ve grupluyorum. Evet, tek bir grafik haline getirdim bunu. Bunun arkasına da yine ekleden şekillerden şunu seçebiliriz. Şöyle bir dikdörtgen seçelim. Bunu şuradan siyah yapalım şu şekilde ve arkaya gönderelim. Ben bir önceki çalışmamda yapmadım ama isterseniz şöyle yapabiliriz. Burada mavi hangi değeri, turuncu hangi değeri gösteriyor bunu burada belirleyebiliriz. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Ekle diyelim. Yine şekillerden küçük bir tane dikdörtgen. Bu dikdörtgen, bu maviyi seçelim şuradan. Şu koyu maviyi. Ve buna da efekt vermiştik şu şekilde. Bundan bir tane daha kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Bunun da rengini turuncu yapalım. Şu şekilde. Şu renk olsun yani. Bunun da karşısına bir tane metin kutusu ekleyelim. Metin kutusunu şuraya seçelim. Ve şurada üretim yazalım. Bunu da seçiliyken büyütelim. Kalın yapalım. Ve beyaz yapalım. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. Bunu tabi içinden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Bir de ortalayalım şöyle. Ve bunu kontrole basılı bir şekilde şuraya çekelim. Buna da fire yazalım. Şuraya da shift eşittir. Rastgele arada formülü uygulayacağız. 1'den 100'e kadar bölü 100 diyelim. Aynı şekilde şuraya da kontrol D ile çekelim ve formüllerden şimdi hesapla.
İkili hız göstergeli grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.